Türkiye'de bir dizinin başka bir ülkeden uyarlanıp sonra o uyarlamanın orijinalinden bile daha fazla satıldığını hiç duydunuz mu? Kulağa çok garip geliyor, evet. Ama yaşandı. Yani 2019'da Mucize Doktor Güney Kore'den uyarlandı ve sonra onca ülke orijinal Kore dizisi yerine bizim versiyonumuzu satın aldı. Evet, doğru. Bu durum Türkiye'nin uyarlama konusunda ilginç bir formülü olduğunu düşündürüyor. Aldığı bir hikayeyi alıyor, parlatıyor ve sonra dünyaya yeniden pazarlayabiliyor. İşte bugün mercek altına alacağımız yapım da bu formülün belki de en tartışmalı, en sorunlu örneği. Konumuz Fatma Gül'ün suçu ne? Evet. Kaynaklarımıza baktığımızda hikayenin aslında çok daha eski ve sert bir kökeni olduğunu görüyoruz. Vedat Türkali'nin romanından 1986'da çekilmiş bir film var. Çok daha eski yani. Evet, oldukça çiğ, rahatsız edici ve karanlık bir film. Ama çeyrek asır sonra, 2010'da birileri bu karanlık hikayeye bakıp işte bu, bundan 80 bölümlük bir Ege dizisi çıkar diyor. Ve çıkarıyorlar da. Sadece Türkiye'de değil, dizi resmen uluslararası bir fenomene dönüşüyor. İspanya'da Alba adıyla yeniden çekiliyor. Aynen. Arjantin'den Kazakistan'a, ABD'den Ukrayna'ya kadar onlarca ülkede yayınlanıyor. Bu da bugünkü temel sorumuzu ortaya çıkarıyor aslında. Nedir o soru? Yani bu inanılmaz küresel başarıyı nasıl açıklayacağız? Bu bir trajedinin başarılı bir şekilde paketlenip dünyaya satılmasının hikayesi mi? Bu işin sırrını çözmek için sanırım önce her şeyin başladığı o ham, filtresiz ilk versiyona, 1986 filmine. evet yani 1986 yapımı filme dönmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ancak o zaman bir trajedinin nasıl bir ürüne dönüştürüldüğünü adım adım görebiliriz. Orijinal film hiçbir şeyi yumuşatmıyor. 5 tane tırnak içinde serseri diyebileceğimiz adamın bir tekneyle açılmasıyla başlıyor. Daha ilk sahneden. İlk sahneden alkol seviyesi kontrolün çok ötesinde ve karakterlerindeki çürümüşlük daha ilk dakikalardan o kadar belli ki Nasıl belli oluyor? sarhoşluktan ne yapacaklarını şaşırıp bir eşeğin başına örtü bağlayarak onunla alay ediyorlar. Sahne baştan sona bir sefalet ve ahlaki çöküş tablosu çiziyor resmen. Yani karakterler en başından itibaren sevimsiz, hatta bayağı itici olarak kurgulanmış. Sempatik hiçbir yanları yok. Hiçbir yanları yok, sıfır. Ve o sefalet anının ortasında göl kenarında tek başına çamaşır yıkayan Fatma Gül'ü görüyorlar. Filmin o anki tonu o kadar karanlık ki olacakları hissediyorsunuz zaten. Burada asıl şaşırtıcı olan şu, yıllar sonra dizi yapımcıları bu sahneyi izleyip bu korkunç anı nasıl 80 bölümlük bir aşk hikayesinin başlangıç noktası olarak gördüler. Bu gerçekten de akıl almaz bir ticari vizyon gerektiriyor. İşte bu en kritik soru. Peki bu dönüşüm nasıl başlıyor? Yani 80 bölümlük bir dizi için 1986 filmindeki o sevimsiz karakterlerle izleyiciyi ekrana bağlayamazsınız. Mümkün değil. Dizideki ilk büyük değişiklik karakterler üzerinde mi yapılıyor? Tam olarak orada başlıyor. Orijinal filmdeki 5 sabıkalı, yani baktığınızda bu suçu işleseler şaşırmayız diyeceğiniz tip, dizide 4'e indiriliyor. 5'ten 4'e. Evet, ve bu 4 kişi tamamen yeniden tasarlanıyor. 3'ü zengin, yakışıklı, eğitimli, hani o dönemin popüler tabiriyle babyface tipler. Anladım. 4'üncüleri ise fakir ama gururlu demirci Kerim. Yani hikayenin merkezine daha sonra bir şekilde affedilebilecek, hatta izleyicinin özdeşleşebileceği romantik bir kahraman adayı yerleştiriliyor. Bu orijinal hikayenin ruhuna atılan ilk neşter. Ve ilk karşılaşma anı da bu yeni ruha göre yeniden yazılıyor. Filmdeki o kasvetli tekne sahnesi yerine dizide bu 4 genç adam üstü açık lüks bir arabayla geziyorlar. Aynen, cıvıl cıvıl bir sahne. Pırıl pırıl bir Ege kasabasında hayat onlara güzel. Ve o sırada Fatma Gül'ü görüyorlar. Ama nasıl görüyorlar? Suya düşen bir kuzuyu kurtarmaya çalışırken. Yani en saf, en masum, en doğal haliyle. Evet, bu sahne masumiyetin altını çizmek için tasarlanmış ama hemen ardından gelen diyalog senaryonun altındaki o hastalıklı zihniyeti ele veriyor. Ne diyorlar? Arabadakilerden biri o masum kızı işaret edip üstüne koyun kokusu sinmiştir. Çıkmaz o, diyor. Bir diğeri ise gülerek cevap veriyor. Yıkansın mis gibi olur. İnanılmaz.
Daha ortada hiçbir şey yokken bir kadın bedeni üzerine yapılan bu iğrenç muhabbet, karakterlerin ona nasıl baktığını, onu nasıl bir nesne olarak gördüğünü en başından ortaya koyuyor. Bu replikler olacakların habercisi gibi resmen. Hikaye ilerlerken bir de Türk dizilerinin vazgeçilmez bir karakter tipi devreye giriyor tabii. Kim o? Fatma Gül'ün yengesi Mukaddes. Tam bir fettan yenge arketipi. İşveli, cilveli, entrikacı ve farkında olmadan Fatma Gül'ü o zengin gençlerin bulunduğu ortama, yani içlerinden birinin nişan törenine sürüklüyor. İşte o nişan töreni fitili ateşleyen yer oluyor. Gençler sadece alkolle yetinmiyor, yanına bir de uyuşturucu hap ekliyorlar. Kontrol tamamen kayboluyor. Kendilerinden geçiyorlar yani. Tabiri caizse kafaları 1 milyon halde kendilerini gecenin bir yarısı sahile atıyorlar. Ve kaderin bir cilvesi gibi tam o anda nişanlısı Mustafa'yı denize uğurlamak için sahilde koşturan Fatma Gül'le burun buruna geliyorlar. Gündüz gördükleri o masum kız şimdi gece vakti tek başına ve savunmasız bir halde karşılarında. Bu karşılaşma içlerindeki o bastırılmış avcı güdüsünü tetikliyor sanırım. Kesinlikle. Sahne gerçekten de bir belgeseli andırıyor. Yaralı bir ceylanı köşeye sıkıştıran bir sırtlan sürüsü gibi. Sırtlan sürüsü benzetmesi bile hafif kalır. Çünkü vahşi doğada bile bir düzen, bir onur vardır. O sahnede ise sadece ilkel bir vahşet var. Evet. 4 erkeğin bir kadına yaşattığı, detaylarını konuşmanın bile mide bulandırıcı olduğu korkunç bir saldırı. Peki o dönemde bu kadar ağır bir sahne nasıl bir tepkiyle karşılandı? 2010 yılından bahsediyoruz. Bugün olsa sosyal medya anında ayağa kalkardı. İşte kilit nokta bu. 2010'da Türkçe Twitter ya da Instagram bu kadar yaygın ve etkili değildi. Sanal bir kamuoyu baskısı oluşturma imkanı çok kısıtlıydı. Doğru. İzleyicinin en büyük tepkisi kanal değiştirmekti. Aslında bu tür yapımlara verilebilecek en büyük ceza da budur. Ratinglerini düşürmek. Çünkü rating almadıklarında var olamazlar. Ama dizi ne yazık ki çok izlendi. O korkunç gecenin sabahına gelelim. Orada da ilginç bir psikolojik durum var. 3 zengin saldırgan her şeyi net bir şekilde hatırlıyor. Ama Kerim olayın genelini hatırlasa da kendi rolünü, Ne yaptığını tam olarak, evet o an ne yaptığını tam olarak hatırlamıyor. Hafızasında bir boşluk var. Bu senaryonun onu aklama çabasının bir parçası mı? kesinlikle bu Kerim karakterini kurtarmak için yazılmış bir senaryo hilesi. Zihni kendini korumaya alıyor, o travmatik anı siliyor. Anladım. Bu sayede izleyici, o da çok acı çekiyor, aslında o yapmadı, istemedi, diyerek onunla empati kurmaya başlıyor. İşte dizinin 80 bölümlük stratejisi de tam olarak bu noktada kendini belli ediyor. Nasıl bir strateji bu? Bu diziyi evinizin yanındaki kötü kokulu bir bataklığa benzetebiliriz. Size 79 bölüm boyunca o pis kokuyu solutuyorlar, sizi o bataklığın bir parçası yapıyorlar. Finalde de çıkıp merak etmeyin, biz bu bataklığı nasıl kurutacağımızı biliyoruz diyorlar. Vay be. Bu önce yarayı açıp sonra o yarayı sürekli tuz basıp en sonunda da bakın bu yara böyle iyileşir diyerek merhem satmaya benziyor. Tam bir ahlaki ikiyüzlülük. Ve Fatma Gül için asıl travma saldırıdan sonra başlıyor. Toplumun en yakınlarının ona yaşattığı ikinci, üçüncü travmalar. Asıl yıkım orada başlıyor. Nişanlısı Mustafa'nın durumu öğrenince ilk tepkisi Fatma Gül'ü suçlarcasında sarsması oluyor. Sanki senin ne işin vardı orada der gibi. Saldırganlara değil mağdura yönelen bir öfke var. Bu zaten başlı başına bir trajedi. Ama en korkuncu, en zehirleyici olanı yengesi Mukaddes tarafından beyni yıkanan küçük yeğeninin söylediği cümle. Evet o sahne. Çocuk halasının yanına gelip masum bir sesle şunu söylüyor. Annem dedi ki o artık kirlendi, temizlenmez. Bir çocuğun ağzından. İnanılmaz. Bir çocuğun ağzından bu cümlenin kurulması toplumsal bir çürümenin ne kadar derine işlediğini gösteriyor. Bu replik tek başına 80 bölümlük dizinin bütün günahını özetliyor aslında. Bu arada fırsatçı yenge Mukaddes de boş durmuyor tabii. Olay yerinde saldırganlardan birine ait olan nişan yüzüğünü buluyor ve bunu bir şantaj malzemesine dönüştürüyor. Elbette. Yüzüğü kaptığı gibi zengin ailenin kapısına dayanıyor. Bizim kızın namusu kirlendi. Sizin oğlanla evlenecek, bu işi temizleyeceksiniz. Tam bir Ege dizisi klişesi ama burada çok daha karanlık bir amaç için kullanılıyor. Peki ailenin tepkisi ne oluyor?
Zengin ailede kendi oğullarını kurtarmak için hemen bir formül buluyor. Suçu gruptaki tek fakir olan Demirci Kerim'in üstlenmesini ve Fatma Gül'le evlenerek konuyu kapatmasını teklif ediyorlar. Yani çözüm mağdurun tecavüzcülerinden biriyle evlenmesi mi? Akıl alır gibi değil. O noktada hikayenin vicdanı olan ebenine Meryem karakteri isyan ediyor. Bu haltı üçünüz yemişsiniz, o kızı üçünüz kirletmişsiniz diye bağırıyor ama kimse onu dinlemiyor. Para konuşuyor. Para ve güç konuşuyor. Sonuç olarak Fatma Gül, Kerim'le zorla evlendiriliyor ve böylece dizinin merkezindeki tecavüzcüsüne aşık olan kadın anlatısı için zemin hazırlanmış oluyor. Orijinal filmin asla yanına bile yaklaşamayacağı bir yola giriliyor. Peki dizi bu karmaşık ve ahlaken sorunlu yumağı nasıl çözüyor? Finalde bir adalet tecelli ediyor mu? Dizi finale doğru tam bir rezillikte nirvana anı yaşatıyor. Olaylar gelişiyor, saldırganlardan biri Fatma Gül'ün eski nişanlısı tarafından öldürülüyor. Kalan iki saldırgan nihayet mahkemeye çıkıyor. Sonunda. Yıllar sonra suçlarını itiraf ediyorlar ve biri 21, diğeri 18 yıl hapis cezası alıyor. Her şeyin fitilini ateşleyen yenge Mukaddes'in 1 yıllık hapis cezası ise 36.500 liralık para cezasına çevriliyor. Yani parasıyla kurtuluyor. Aynen öyle. Yani bir şekilde hukuki bir sonuç var ama asıl ilginç olan dizinin en son sahnesi sanırım. Evet, en tuhafı o. Bütün bu rezillik, acı ve travma hiç yaşanmasaydı ne olurdu diye alternatif bir mutlu son sahnesiyle bitiyor dizi. Nasıl yani? O korkunç gecenin hiç olmadığı bir evren gösteriliyor. Bu aslında yaşanan her şeyi, 80 bölüm boyunca anlatılan bütün acıyı tek bir kalemde silme, yok sayma girişimi. İzleyiciye aslında her şey güzel olabilirdi, üzülmeyin demek gibi bir şey. Bu da anlatının ne kadar samimiyetsiz olduğunun son kanıtı. Kesinlikle. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Bu dizi nasıl bu kadar başarılı oldu? Bu küresel fenomenin arkasındaki formül neydi? Formül aslında çok açık. Orijinal hikayenin ham ve rahatsız edici doğasını alıp, onu uluslararası pazarın seveceği unsurlarla yeniden paketlediler. Mesela, Birincisi, suçluları sevilebilir hale getirdiler. Özellikle de Kerim karakteri üzerinden bir kefaret ve aşk hikayesi yarattılar. İkincisi, hikayenin merkezini tecavüz travmasından alıp yavaş yavaş imkansız bir aşka kaydırdılar. ambalajı güzelleştirdiler yani. Aynen öyle. Üçüncüsü, bütün bu çirkin hikayeyi muhteşem Ege manzaraları, zengin evleri, güzel insanlar gibi parlak bir ambalajla sundular. Ve son olarak izleyiciye istedikleri şeyi verdiler. Net bir son ve katartik bir adalet duygusu, çözüm sundular. Orijinal filmin kasvetli ve çözümsüz dünyasının aksine bu versiyon bir sorunu ortaya atıp sonra da onu çözüyormuş gibi yaptı. Satılan şey travmanın kendisi değil, travma temalı bir aşk hikayesiydi. Yani aslında bu Türkiye'nin itibarını dünyaya yanlış bir şekilde tanıtan, temelinde çok sorunlu bir ürünün küresel pazarlama başarısı. Kesinlikle öyle. Kaynaklardaki bir eleştiri tam da bu noktaya parmak basıyor. Bu zihniyet için yerli izleyicinin hassasiyetleri ikinci planda. Asıl hedef bu tür sansasyonel ve duygusal olarak manipülatif hikayelerle Avrupa ve dünya pazarından döviz kazanmak. Çünkü asıl büyük para oradan geliyor. Evet, bu da bize sektörün bir kısmının nasıl işlediğine dair oldukça acı bir tablo sunuyor. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz mevcut. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda ele almamızı istediğiniz yapımlar olursa onları da sıradaki rotamız olarak belirleyebiliriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.